İflah olmaz Türk düşmanı Demokrat Senatör Bob Menendez, yolsuzluk davasında tüm suçlamalardan suçlu bulundu. New Jersey. Demokrat Senatör Bob Menendez, Mısır ve Katar hükümetlerine fayda sağlamak amacıyla nakit para ve altın külçeleri dahil olmak üzere rüşvet almakla suçlandığı davada pazartesi günü tüm suçlamalardan suçlu bulundu. New York Güney Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Damian Williams, Menendez'in ofisini en yüksek teklifi verene satma yıllarının nihayet sona erdiğini belirterek kararı övdü. Menendez, kararın bazı bölümleri okunurken elleri bağlı ve çenesi ellerine dayanmış bir şekilde duygusuz bir ifade sergiledi. Jüri üyeleri karar hakkında oy birliğiyle görüş bildirdiğinde ise başını olumsuz anlamda salladı. Bazı aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Menendez 29 Ekim'de cezalandırılacak. Menendez mahkeme salonu dışında gazetecilere jürinin kararından derin hayal kırıklığına uğradığını ve temyizde başarılı olacaklarını öngördüğünü söyledi. Hiçbir zaman kamu yeminimi ihlal etmedim dedi. İstifa edip etmeyeceği sorularını ise yanıtlamadı. Menendez, rüşvet, zorla para toplama, yabancı ajan olarak hareket etme, adaleti engelleme ve birkaç komplo suçu da dahil olmak üzere 16 ayrı suçlamayla yargılandı. Kendisi ve meme kanseri teşhisi sonrası ameliyat geçiren eşi Nadine Menendez suçsuz olduklarını iddia etti. Jüri 3 gün boyunca yaklaşık 12 saat değerlendirme yaptıktan sonra kararı verdi. Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, jürinin kararından sonra Menendez'i istifaya çağırdı. Schumer, bu kararın ışığında Senatör Menendez şimdi seçmenleri, Senato ve ülkemiz için doğru olanı yapmalı ve istifa etmelidir dedi. Schumer, daha önce meslektaşından hayal kırıklığına uğradığını ve Menendez'in bir senatörden beklenen yüksek standartlara uymadığını ancak istifa çağrısında bulunmadığını belirtmişti. Savcılar, 3 iş adamının Menendez ve eşine rüşvet vererek senatörün kendileri ve Katar ile Mısır hükümetleri lehine hareket etmesini sağladığını söyledi. Savcılara göre bu rüşvetler arasında Nadine Menendez'e verilen bir Mercedes-Benz, altın külçeleri ve FBI'ın 2022'de New Jersey'deki evini aradığında dolaplara, Menendez'in adını taşıyan ceketlere ve diğer giysilere saklanmış olarak bulduğu 480 bin dolardan fazla nakit bulunuyor. Bu iş adamlarından ikisi Wayne Hayna ve Fred Davies, Menendez'le birlikte yargılandı ve tüm suçlamalardan mahkum edildi. Suçlanan 3. iş adamı Jose Urube suçunu kabul etti ve 9 hafta süren yargılama sırasında ifade verdi. Menendez savunmasında kendisi adına tanıklık etmedi. Ekibi bir senatörün yapması gerektiği gibi seçmenleri adına hareket ettiğini ve hükümetin nakit veya altın külçelerinin rüşvet olarak verildiğini kanıtlayamadığını savundu. Senatörün kardeşi Caridad González savunma için tanıklık etti ve ebeveynlerinin Kübalı göçmenler olduğunu ve babalarının bankalara güvenmemelerini öğütlediğini, bu yüzden 1980'lerin ortasında kardeşinin yatak odası dolabında bir ayakkabı kutusundan 500 dolar almasını istemesinin onu şaşırtmadığını söyledi. Bu normaldi. Kübalılara özgü bir şey, dedi. Savcılar, Menendezlerin evindeki nakit paraların bazılarının zarflarında Davies'in parmak izleri bulunurken diğerlerinin Heyna'nın ortaklarının parmak izlerini taşıdığını belirtti. Savcı Paul Monteleone, jüri üyelerine kapanış konuşmasında Menendez'in evde bulunan yüz binlerce dolar için suçu başkasına atmak için çaresizce uğraştığını söyledi. Binlerce dolar burada duruyor dedi. Karar, Menendez'in senato koltuğunun bu sonbaharda New Jersey seçmenleri önüne gelmesinden sadece aylar önce geldi. Menendez, popülaritesinin düşmesiyle birlikte aylar önce demokrat adayı olmayacağını ancak bağımsız olarak aday olacağını açıkladı. Bu da normalde liberal bir eyalette demokratlar için kolay bir yarış olabilecek bir yarışın dinamiklerini karmaşık hale getirdi. Koltuk için demokrat aday temsilci Andy Kim, cumhuriyetçi adayı ise Curtis Bashaw'dur. Menendez bu yarışa devam edip etmeyeceğine karar vermek zorunda. Mart ayında adaylığının suçlamalardan beraat edip etmeyeceğine bağlı olabileceğini belirtmişti. Beraatımın bu yaz gerçekleşeceğini
ve genel seçimde bağımsız demokrat olarak adaylığımı sürdürmeme izin vereceğini umuyorum demişti. Kim, karardan sonra New Jersey ve ülkemiz için üzücü ve kasvetli bir gün olduğunu söyledi. Bu suçlamalar ilk kez kamuoyuna açıklandığında Senatör Menendez'i istifaya çağırmıştım ve şimdi suçlu bulunduğuna göre tek doğru hareketin hemen koltuğundan istifa etmesi olduğunu düşünüyorum. New Jersey halkı daha iyisini hak ediyor dedi Kim. Bu Menendez'in senatodaki 18 yıllık kariyerinde ikinci yolsuzluk davasıydı. Önceki dava 2018'de jüriden bir kişinin karar verememesi nedeniyle düştü ve Adalet Bakanlığı daha sonra suçlamaları düşürdü. Menendez o davada da yanlış bir şey yapmadığını söylemişti. Menendez daha önce Temsilciler Meclisi'nde 13 yıl görev yapmış ve 2006 yılında Senato'ya seçilmiş, sonunda güçlü Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı olmuştur. Siyasi kariyeri 1980'lerin ortasında Union City Belediye Başkanı olduğunda neredeyse 40 yıl öncesine dayanıyor. Sonuç, görev süresini tamamlayıp tamamlamayacağını etkileyebilir. Senatör John Fetterman, Menendez'i aylardır görevden uzaklaştırma çabalarına öncülük etti. Onu görev yapmak için çok yozlaşmış olarak nitelendirdi ve alay etti. Çoğu Senato'nun demokrat üyeleri, Senatör Cory Booker ve eyaletin Demokrat Temsilciler Meclisi delegasyonunun çoğu, dava başlamadan önce bile Menendez'in istifasını istemişti. Menendez, suçlamalar getirildikten sonra Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından ayrılmasına rağmen komitenin oy kullanma üyesi ve senato üyesi olarak kalmıştır. Bir senatörün bir suçtan hüküm giymiş olmasının görev süresini tamamlamasını engelleyen bir hüküm yoktur. Eğer istifa etmezse, Senato bir etik komitesi soruşturması ile başlayacak olan bir süreçle onu ihraç edebilir. Komite, Salı günü soruşturmayı acilen tamamlayacaklarını ve mevcut tüm disiplin önlemlerini değerlendireceklerini söyledi. Komite, ihraç edilmesini tavsiye ederse, bunu gerçekleştirmek için tüm Senato'nun 3'te 2 oyuna, 67 oya ihtiyaç olacaktır. Hüküm giymeden önce 31 demokrat senatör zaten istifasını istemişti. 1789'dan bu yana Senato sadece 15 üyeyi ihraç etti. Bunların 14'ü konfederasyondaki rolleri nedeniyle ihraç edildi. Bir senatörün en son ihraç edilmesi 1862'de oldu. O zamandan beri 6 senatör suç işlemekten hüküm giydi. 3'ü istifa etti, 2'si görev sürelerini tamamladı ve biri Senato harekete geçemeden önce öldü.